Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Bilanço döneminin etkisi sona eriyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftanın son işlem gününde %0,15 düşüş ile 1432 seviyesinden kapatırken işlem hacmimiz ise 13,6 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Konsolide olmayan bilançolar için bilanço dönemi dün itibariyle sona ererken dün açıklanan bilançolar arasında Arçelik, Ereğli, Vakıfbank ve Türk Traktör gibi önemli şirketlerin açıklanan bilançoları gün içerisinde endekse olumlu katkı verecek. Dün Asya piyasalarının kapalı olması ve dün ilk işlem saatlerinde yurt dışında ons altın fiyatlarında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlilikleri borsa üzerinde önemli bir etkisi olurken Amerika Birleşik Devletleri doları, Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisinin ardından tahvil getirilerinin yükselmesiyle Euro karşısında 4 ayın en yüksek seviyesini gördü. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin de önemli etkisinin olduğunu söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin fiyatlar üzerindeki etkisinin devam ettiğini görüyoruz. Verilerin açıklanmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri sert yükselişle birlikte 1,29 seviyesini test ederken büyüme verileri şimdilik piyasalar tarafından bertaraf edilmiş durumda. Tahvil getirilerinde yaşanılan fiyat hareketliliklerinde enflasyon oranının kalıcı olacağına ilişkin beklentilerin artması ve son zamanlarda artan vaka sayılarının etkisi görülürken bu fiyatlamaların ardından ons altında pozitif bir seyrin oluştuğunu gördük. Ancak tarım dışı istihdam verisi buna dur dedi. Tarım dışı istihdam verisine ek olarak yarın açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tüketici fiyat endeksi piyasalar tarafından da benim gibi yakından takip ediliyor. Tahvil piyasalarında aktif olarak fiyatlamaların yaşandığı enflasyona dayalı tahvillerde TIPS %3 üzerine yakın bir enflasyonun fiyatlandığını görüyorum. Başkan Jerome Powell fiyat istikrarı ve iş gücü piyasasının dikkat ettiği her toplantıda dile getirirken açıklanan son verilere göre Temmuz ayında beklentinin oldukça altında %5,4 olarak açıklandı. Yarın açıklanacak olan tüketici fiyat endeksinin beklentiler dahilinde gelmesi Jackson Hole toplantısı öncesinde Başkan Jerome Powell'ın elini güçlendirecektir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden salgını sona erdirmek ve ekonomiyi canlandırmak için daha yapılacak çok iş olduğunu söylerken hatırlanacağı üzere ülke yönetimine geçtiği andan itibaren salgın döneminde Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına $1.400 çekler vererek talebin canlanması için hamleler yapmıştı. Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde sıkça konuşulan borçlanma limitleriyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen borçlanma sınırı konusunda iki parti ortak çözüm arayacağız açıklamalarını yaptı. Kongrenin önceki dönemlerde borçlanma tavanını artırma konusunda ortak hareket etmeyi başardığını belirten Yellen, Kongre bunu yeniden yapmalı. Borçluluğun büyük bir geçmiş dönem kaynaklı olduğunu, bu ortak bir sorumluluk şeklinde konuştu. Bugün Türkiye saatiyle saat 18.00'da altyapı paketinin son hali Senato'ya sunuluyor olacak. Bilanço döneminin etkisiyle birlikte
yukarı yönlü trendi söz konusu olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Vaka sayılarının dünya genelinde artmaya devam etmesi endişeleri artırırken Amerika Birleşik Devletleri uzun zaman sonra 100.000 üzerinde vaka sayısı açıklaması yaptı ve virüsün başladığı ülke olan Çin'de son 7 ayın en yüksek rakamı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 75 milyon aşı yapıldığını açıklarken aşı hakkı gelmiş 20 milyon vatandaşın aşı olmadığını da hatırlattı. Dün açıklanan vaka sayılarına göre 23.731 yeni hasta olurken 117 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Piyasalar bu hafta yapılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısı ile yarın açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri Temmuz ayı TÜFE endeksini yakından takip ediyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisinin etkileri sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri tahvil piyasalarındaki görülen sert yükseliş sonrasında yaşanılan fiyatlamalarla birlikte Türk lirasında yukarı yönlü eğilimi sürdürdüğünü görüyoruz. Yarın açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Fiyat Endeksini de yakından takipteyim. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,74 ve 8,82 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,62 ve 8,58 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise bugün açıklanacak olan Almanya'da ZEV Ekonomik Endeksi günün öne çıkan verisini oluşturuyor. Tarım dışı istihdam verisi sonrası son 4 ayın en düşük seviyesini gören Euro'da değer kaybının devam etmesini bekliyorum. Perşembe günü yapılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısını da yakından takipteyim. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,20 ve 10,25 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,10 ve 10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri tahvil piyasalarındaki görülen geri çekilmenin tarım dışı istihdam verisi sonrasında doların tekrardan yükselişe geçtiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni altyapı paketinin yürürlüğe girmesi planlanırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden salgın öncesine dönebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını tekrardan vurguladı. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1750 ve 1,1775 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının gelmesi durumunda ise 1,1710 ve 1,1685 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Delta varyantının emtia fiyatlarındaki üzerindeki etkileri sürerken yarın açıklanacak olan ham petrol stoklarında yakından takip ediyorum. Brent petrole teknik olarak baktığımızda
yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 70 dolar ve 71 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 69 dolar ve 68 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take